Gamviye, Afrika'nın Venedik'i. Kölelikten kaçan insanların kurduğu bir köy. İsmi yerel dilde hayatta kaldık anlamına geliyor. Köy kelimenin tam anlamıyla göl sularının ortasında kazıklar üzerinde yüzüyor. Bu köyde banka, otel, postane, market, kuaför her şey su üstüne inşa edilmiş. Gelin hep beraber Gamviye'yi yakından tanıyalım. So are you married? No, not yet. You can invite me to wedding. Yes. Herkese merhaba, Afrika anılarıma hoş geldiniz. Bu videoda sizinle Afrika'nın Venedik'i yani Gamviye'ye gidiyoruz. Bonjour. Abiden şu şapkalardan aldım. Yerel şapkamı aldım hemen. Çünkü burada aşırı güneş oluyor. İnsan bayağı zorlanıyor yani. 2-3 dolar mı? Öyle bir şey galiba. 2-3 öyle bir şey. Ya ben saçım açık değil ya, o yüzden uygun değil bana. Bu üstünde gittiler. Buraya sığındılar. Evet. Topraktan. Köle olmamak. Evet. Şimdi biz Gamviye'ye geldik. Gamviye kölelikten kaçan Afrikalıların sığındığı bir yermiş. Bizim kaldığımız yer çok uzak değildi. Yarım saat, bir saatte falan geldik galiba. Ondan önce başka bir yere uğradık. Batı Afrika'da Benin'de köyleri gezmeye devam ediyoruz. Yollar şöyle sıkıntılı da biraz. Sırada Benin'in ekonomik başkenti Cotonou'ya yakın olan Gamviye var. Köye ulaşım ise sadece tahta teknelerle sağlanabiliyor. So in this area, people how can earn money? Ticaret yapıyorlar. Ticaret yapıyorlar. Evet, Balık yapıp tutuyorlar. Balık yapıp ne? Yapmak nasıl yapmak böyle? Tamam, balık tutup Balık satıyorlar. satıyorlar, evet. Şurada pazar var. Pazar var. Her zaman mı kuruluyor yoksa C'est tous les jours que ça a lieu. Bu işler Her zaman. her zaman? Böyle hep kalabalık mı olur? Her zaman o kadar kalabalık. Bazı zamanlarda daha kalabalık oluyor. So is it expensive or cheap? Rehberimizin söylediğine göre buradaki kültürde erkekler balığı tutuyor, kadınlar satıyor. O yüzden pazarda satışları sadece kadınlar yapabiliyormuş. Peki ben duymuştum. Ticarette ya da böyle paralı işlerde kadınlara güveniyorlar, erkeklere güvenmiyorlar diye. Öyle bir şey var mı? Evet, Hani kadınlar evet. daha çok çalışıyor, para işlerini kadınlara bırakıyorlar. Çünkü Evet. erkekler daha çok sıkıntı olabiliyor. Sıkıntı olabiliyor değil. Normal. Erkekler daha çok harcama var. Ha, No, ekonomiyi kadınlar daha iyi tuttuğu daha iyi, için evet. yani. Şimdi köye gitmek üzere teknemize geçiyoruz. Burası Nokiu, Benin'deki en büyük göl. Gamviye bu gölün üzerine kurulmuş. Muhtemelen Afrika'nın en büyük göl köyü. 16. veya 17. yüzyıla dayanıyor bu köyün hikayesi. Kölelikten kaçan Tofunu halkı tarafından bu gölün ortasına kurulmuş. İki mevsim var. Çok su var her yerde. Ya kış gibi. İkinci mevsim yaz gibi daha az su var burada. Yılda 9 aydan sadece biraz su var ve çok tuzlu oluyor. Şu anda aynı balıklar var. Hem tatlı su, Hem tuzlu su, evet. Kısa bir yolculuğun ardından nihayet köye varıyoruz. Gelelim bu köyün hikayesine. Yaklaşık 400 yıl önce insanları Avrupalı tüccarlara satan fon askerlerinden kaçan Tofunu halkı çaresizdi.
Askerler Noku Gölü'nde bir canavar olduğuna inandıklarından yakınına bile gelmeyi reddediyordu. Bunu bilen halk evlerini gölün ortasına inşa ettiler. Yerel dilde hayatta kaldık anlamına geldiği için yerleşim yerlerine Gamvie adını verdiler. Gölün sığ sularını ve adalarını bir sığınak haline getiren Gamvie köylüleri genellikle su adamları olarak anılır. Köyde şu an yaklaşık 45.000 kişi yaşıyor. 3.000 civarı ev var. Evlere ulaşım ise tahta teknelerle sağlanıyor. Bir ailenin en az 3 tane teknesi olması lazım. Balık tutan baba için, satış yapan anne için ve okula giden çocuklar için. Köy zaman içerisinde Benin'in en turistik noktalarından biri haline gelmiş. O yüzden okul, cami, kilise, postane, marketlerin yanı sıra oteller, restoranlar da inşa edilmiş. İşte otellerden bir tanesi de bu. Geçim kaynakları ise balıkçılık. Ama maalesef balıkçılık günden güne azalıyor. Maddi olarak yetersiz kaldığını söyleyen balıkçılar aileleri için endişeli. Birçok balıkçı mesleğini bırakıp başka işler aramak zorunda kalmış. O yüzden zaman içerisinde turistlerin de gelmesiyle beraber ana geçim kaynakları turizm olmaya başlamış. Alo? Köy Afrika'nın Venedik'i olarak anılıyor. Bunun sebebi sadece su üzerine inşa edilmiş olması değil, tarihi, kültürel ve turistik bir yer olması. Yılda yaklaşık 10.000 turist burayı ziyaret ediyor. Birçok turistik turlar bulmak mümkün. Ancak turistlerin günübirlik gelmesi ve sadece tekne turlarıyla gezdikten sonra dönmesi yerel halka ne kadar fayda sağlıyor tartışılır. No friends, only English. Tabii bir de aynanın diğer yüzü var. Bölgede turizmin artmasıyla beraber gelen Avrupalı turistlerin sürekli fotoğraf ve video çekmesi bölge halkını rahatsız etmeye başlamış. Ben de çekimlerimi yaparken son derece dikkatli olmaya çalıştım. O sırada çekmiyor da olsam elimde kamerayı görünce bile tepki gösterenler de oldu, selam verip sohbet edenlerdi. Burası da köyün kuaförü. BBC Seyahat'te okuduğum çok ilginç bir bilgiyi de sizinle paylaşmak istiyorum. Anlatılan efsanelerden birine göre o dönem Dahomey hükümdarları daha küçük krallıkların tüm üyelerini yakalayıp köleleştiriyorlardı. Kral Odobo halkının başına böyle bir kaderin gelmesini önlemek için kendini bir akbalıkçıl haline getirdi ve krallığını yeniden kurmak için uygun bir uzak bölge bulana kadar kırsalda uçtu. Orası Noku Gölü'nün merkeziydi ve köyü su içinde inşa etmek için Kral Odobo'yu kendine bir kuştan bir timsaha dönüştürdü ve gölün diğer timsahlarını köyünü yeniden inşa etmesine yardım etmeye ikna etti. Ve birkaç saatlik turun ardından köyden ayrılıyoruz. Asia, right? Yeah, I know, but I'm Turkish. Have you enjoyed it too? Of course, yeah. The boat trip and
That's it. We came to Benin like 6 days ago, Okay. and everything is amazing. I'm so happy to be here. Yeah. So, are you married? Oh my God, no, not yet. Not yet? Oh, okay, one day. Yeah. So, you can invite me to wedding. Yes. My name is Herman, or Herman if you wish. Herman. Yeah. My name is Ines. Ah, nice to meet you, Inez. And I'm Shema. They asked me like, oh, are you from Korea? It's normal, yeah, because you have the... Because of my eyes, maybe. Yeah. Yeah. And also your face is, you know, is rounded like a Korean face. Yeah, I don't know, maybe. But I'm Turkish. Yeah, but that's fine. Yeah, thank you. Nice to you. I should go. Yeah, you have to. Yeah, nice to meet you. See you. Bye-bye. Sorry? Ça va? Ça va. Yeah. Enchanté. No français, just enchanté. Yeah. Thank you. Yolda ben biraz kötü oldum. Yani bilmiyorum. Ve Şeyma. Dediğim gibi mesela hani hem turistik olması onlar açısından çok iyi. Yani sonuçta yardım yapılıyor vesaire, orası daha çok geliştiriliyor. Ama bir yandan da bu kadar turistik olması bence iyi bir şey değil. Onlar da sevmiyor yani. Akşam ezanı yaklaşınca iftar verilecek yere doğru harekete geçtik. Şimdi mobil iftar yerine geldik. Bakalım neler olacak. Your name? Şeyma. Şeyma. And you? Eda. Hey, my name is Suleyman. Beraber geldiğim İnsani Yardım Derneği Benin'de birçok noktada iftar verdi. Burası da mobil iftar noktası. Yeah, very happy. It's the Allah time. Everybody can pray and they give all for Allah. And you come here and help everybody to eat and drink something. God bless you. Yeah, and we are happy to be here. Yeah. So we are very happy. Thank you. Yasmin! Very happy. Yasmin! Kai! Yabado! Adiasu Polita. İftardan sonra tekrar yola koyulduk. Benin'de de motor kullanımı çok fazla. Açıkçası bana Hindistan'daki günlerimi anımsattı. Diğer gün Benin'de tarihin en acımasız kara yüzüyle karşı karşıyayız. Köle yoluna gidiyoruz. Benin 1899'da Fransızların egemenliğine geçtiğinde Dahomey Krallığı 1625'ten beri bu topraklarda hüküm sürüyordu. 17. ve 18. yüzyıllarda yerli halkının çoğu köle olarak toplandığı için buralara köle kıyısı adı verildi. Çünkü onlar asla dönmeyecekler. Burası uzun, bu yolun sonu bir okyanusa çıkıyor, bir denize çıkıyor. Afrika'da bir şişe kolaya, bir şişe alkole, hatta Avrupa'dan gelen bir deniz kabuğuna 25-30 tane köle satın alınıyor. Yani bir ata 40 tane kölenin, 50 tane kölenin satın alındığı söyleniyor. Bu köleler zaten köle tüccarlarından alınıyor. Daha sonrasında köle tüccarlarından buraya gelene kadar 15-20 gün bir zindanda bekletiliyor. Daha sonra o gösterdikleri ağacın yanına geliyor. O ağacın sembolitesi şu: o ağaçta her bir madde için 7 tur atılıyor.
Avrupalılar şunu söylüyorlar. Eğer buraya kadar gelebildiysen ve bu ağacı gördüysen, birinci tur bu çocuğunu unutmak için. Çocuğunu unutmak için 7 kere tur atıyorsun. Anneni unutmak için, eşini unutmak için, yani bir önceki hayatını unutmak için her seferinde 7 tur atıyorsun. Daha sonrasında da ileride göreceksiniz, ellerini kollarını bağlayarak onlar buradaki gemilere bindiriliyor ve 10 milyonun üzerinde bir köle Avrupa'ya 250 yılda sadece Batı Afrika'dan 10 milyon olduğu tahmin ediliyor. Bunun birçoğu Nijeryalılardan oluşuyor. Bir deniz kabuğuna bir ata veya bir eşeğe 40 tane 50 tane insanı alıyorlar. Bu insanlar genelde kabile reislerinden alınıyor. Kabile reisleri bu insanları çalıştırmak için kendi ellerinde tutuyorlarmış. Avrupalıların gelmesiyle beraber de her şey çok daha kötüleşiyor. Portekizler başlatıyor, ardından İtalya geliyor. Köle ticareti kat be kat artıyor. Ve bu insanların çoğu okyanusta ölüyor. Olmadığı için gemiler ulaşamıyor denize, sahile. Küçük botlarla büyük gemilere elleri kolları bağlanır bir şekilde bırakıyorlar. Fazla köle Batı Afrika, Nijerya, Benin gibi ülkelerden tutuluyor ve bu yoldan, yani Benin Körfezi'nden Avrupa'ya gönderiliyor. O 3 ay burada bu insanların ritüelleri var. Karanlık odalarda 15-20 gün bekletiliyor. Köle yolunun anıtı. Aynen, bakalım oraya. Şimdi köle yolundan geçerek anıtın olduğu yere geldik ama anıt maalesef restorasyondaymış, o yüzden giriş yapamıyoruz. Üzerindeki simgeler olabildiğince çekmeye çalıştım ama çok uzak olduğu için maalesef hiçbiri gözükmüyor. Anıtın üzerindeki simgeler daha çok bu köle yolundaki trajedileri anlatan şekiller var. Kola hatta insanları tahtalara içine sokuyorlar abi. İnsanları tahtaların içerisine sokuyorlar. Haftalarca, aylarca olan bu yolculuğu Şimdi alışveriş yapacağımız yere geldik. Bakalım neler bulacağız. Bonjour. Ha, gerçek deriymiş. Öyle mi? çocuğu, bana madam, çocuğu burada uyutup Fatma Gül'ü mü izliyorsun? Fatma Gül'ü mü izliyorsun kız? Sen ne alacaksın? Bakıyor musun öyle? Tatlış. Hello. 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 Hayır ya. Madam. I love you. Madam. Hep geliyoruz buraya. Hep senden. Şu an tanesi $7 geliyor. Bakalım kaça alacak. Onlar diyor ki son fiyatı bir tane ders 1500 lira. Güzel fiyat vereceğim. Hadi gel. Your price. How much? How much? Total. Bu ne? Normalde müzik bir şey var böyle ama bu küçük. Minyatür versiyonu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.